Saat kaç oldu? Ha. Bu Sebahattin uyanmadı mı hala? Sabaha karşı döndü eve, ne uyuması? Abdülkadir'i ne halde bulduysa artık bırakamadı demek ki. Canım bu Abdülkadir de ne zaman yola gelecek Allah aşkına? Hiçbir zaman. Oğlum, bak bakayım bana. Ne bu halin Sabahattin? Yoksa siz yine mi kavga ettiniz? Bak bana doğruyu söyle, yine mi vurdu o sana? Ben de ona vurdum. Ne yaptın, ne yaptın? Evladım sen delirdin mi? Sen hepimizi sürgüne mi göndereceksin? Gitti sadrazamlık, gitti. Ne yapsaydım pederim? Ha? Ne yapsaydım? El pençe divan durup bana vurmasını mı bekleseydim? Fena olmazdı Sebahattin. Yahu, seni bu kadar öfkelendirecek ne yaptı ki Abdülkadir? Evleneceğini söyledi. Pakize'yle. Oğlum o kendi kendine gelin güvey olmuştur. Sen niye bu kadar sinirlendin? Hem Pakize sana evet demedi mi? Efsun Hanım'ın Bidar Sultan'a söz verdiğini söyledi. Ne söyledi? Efsun Hanım Bidar Sultan'a söz vermiş. Allah Allah. Nasıl olur böyle bir şey? Efsun Hanım niyetimizi biliyordu. Canım olmuşsa olmuş. Sana kız mı yok yahu? Gidip onunla konuşacağım. Efsun Hanım Bidar Sultan'a gidip bizim birbirimize söz verdiğimizi söyleyecek. Sen dur oğlum. Bidar Sultan'la ben konuşacağım. Meselenin iç yüzü neymiş öğreneceğim. Girebilirsiniz. Hünkârımızın hilafet mührü her kapıyı açar. Mazur görün. Neden seyitlerin ve şeriflerin kaydının tutulduğu defteri görmek istiyorsunuz? Kayıtlara neden bu kadar ihtimam gösteriliyor merak ediyorum. Peygamberimizin soyundan gelmek, ihtimam gösterilmesi gereken bir şey değil midir? Elbette, hakkınız var. Ben çok memleket gezdim. Sultan Abdülhamit, Seyit ve şeriflere başka hiçbir memlekette misali görülmeyen muhabbet ve hürmet gösteriyor. Rahat ve huzur içinde yaşamaları için lazım gelen her hizmeti yapıyor. Bize de bu vazifeyi takdir etti. Hayrına ortak etti, var olsun. Affınıza sığınarak neden tutuluyor bu kayıtlar? Peygamberimizin soyundan olmadığı halde kendisini seyitliğe nispet edenlerle mücadele etmek için. Zor bir vazife. Müsaade ederseniz kayıtları görmek istiyorum. Elbette. Hela Zuri. Artık resmi olarak Seyit oluyorsun. Efendim, Suriye'deki Arap kardeşlerimiz harekete geçtiler. Sizden haberlerinizi bekliyorlar. Ne söylememizi istersiniz? Bizim Abdülhamit'in şahsıyla alakalı bir tasamız yoktur. Lakin Peygamber Efendimizin halifesi, Peygamber Efendimizin soyuna layıktır. Devletin siyasetine karışmayız. Ta ki dini mübinin şerefine halel getirilene dek. Bizi güneşin kızarttığı kumların üzerine yatırsalar, üzerimize taşlar koysalar, biz yine de doğru yoldan sapmayız. Suriye'deki kardeşlerimize de ilanları desteklediğimizi söyleyin. Yakında size gerçek bir müjde vereceğim. Abdülhamid'in halifeliğini elinden alacağım.
Telaşlısınız. Sebebi nedir? Hindistan'ın Mumbai şehrinde hayat durmuş. Gemiler çalışmıyor. Trenler hareket etmiyor. Mektepler, devlet daireleri bomboş. Limanlar kapalı. Sokaklarda insan yok. At arabaları yolcu taşımıyor. Bunun arkasında sizin olduğunuzu biliyoruz. Hintli Müslümanların hepsi grevde. Siz söylemiştiniz hilafetin gücü tükendi diye. Bizim Hintli Müslümanları harekete geçirecek gücümüz var mıymış? Bir emrinizle her şey normale döner. En hafif tabiriyle ahmaklık ediyorsunuz. Sizin nasıl Suriye'deki meselelerle alakanız yoksa, bizim de Hindistan'daki hadiselerle alakamız yok. Ne demek istediğinizi anladım. Öyleyse çıkınız. Hünkârım, Suriye meselesiyle İngilizlerin gerçekten bir alakası yoksa? Onların alakası olduğu kesin de paşa. İtiraf etmelerini bekliyorum. Edecekler de. Hintli Müslüman kardeşlerimiz sağ olsunlar. Bizi hiçbir vakit yalnız bırakmadılar. Siz de onları hünkâr. Siz de onlar. Bidar kadın. Hayırdır Seniha Sultan? Abdülkadir Apas Prensesi Pakize ile evleniyormuş. Evet, öyle bir niyetimiz var. Ben de gelip bugün size söyleyecektim, lakin siz bunu duyduğunuza pek sevinmemiş gibisiniz. Evet, sevinmedim. Çünkü Efsun Hanım'la biz daha evvelinden konuşmuştuk. Neyi konuştunuz? Pakize'nin Sabahattin'le izdivacının münasip olduğunu. Bu nasıl olur? Dahası da var. Oğlum Pakize'ye bizzat izdivaç teklif etti. Ve evet cevabını aldı. Ha, Sebahattin. Gördün mü? Yazım gazetede çıktı. Ama yetmez evladım. Bu mühim günlerimde senin de yardımın icap ediyor. Ben kendime bile yardım edemiyorum pederim. Aklım başımda değil. O zaman aklını başına al. O meseleyi Seniham halleder, merak etme. Sebahattin, benim işim mühim evladım. Ne oldu? Neymiş mühim işin pederim? Yine sadrazamlıkla mı alakalı? Evet. Hilafeti öven yazım Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesinde neşredildi. Ama yetmez Sebahattin. Sen de bir yazı yazacaksın. Baba oğul hilafeti savunacağız. Abdülhamit buna bayılacak. Bu zor günlerinde devletimizi yalnız bırakmayacağız Sebahattin. Ha, bunu devletimiz için istiyorsun yani. Sadrazamlık mevki için değil. Ama ikisi de diyelim. Yazı yazacaksın değil mi Sebahattin? Benim gibi hilafeti öveceksin değil mi? Yazacağım pederim. Yazacağım. Benim aslan oğlum. Aferin. Efsun Hanım'ı görecektim. Buyurun. Kendisini saraya götürmek için vazifelendirildi. Bidar Sultan ve Seniha Sultan kendisini derhal görmek isterler. Tamam. Tamam, geliyorum. Öğrenmiş olmalılar. Ne yapacaksın peki? Ne diyeceksin? Bilmiyorum. Bakacağım bir çaresine. Sen beni evde bekle. Sadakallahu lazim. Gel paşa. Allah kabul etsin hünkâr. Amin.
Hünkârım, Cuma selamlığınız sırasında milletimiz size ve Söğüt alayına büyük teveccüh gösterdi. Hamdolsun hepsi iman timsali. Maşallah. Hünkârım, Cuma namazından sonra saray memurluğundan bazı jurnaller aldım. Neyle alakalı? Hünkârım, Suriye ve Lübnan mıntıkasında bazı camilerde Cuma hutbesinde halifenin adı okunmamış. Bu ne demektir bilir misin paşa? Bir padişahın, hele de bir İslam halifesinin en büyük nişanı hutbede isminin okunmasıdır. Bu alenen isyandır. Hünkârım, sadece 3 camide okunmamış. Cemaat tepki göstermiş imama. 2 camide imam indirilmiş, cemaatten birileri hutbeyi irad edip namazı kıldırmışlar. İmamı da mutasarrıflığa getirmişler. Mutasarrıfımız cemaatin içinde Hristiyan Arapların olduğunu tespit etmiş. Bunlar Necip Arap milletiyle aramızdaki bağın kolayca kopacağını zannederler. Kopmaz paşa, kopmaz. Osmanlı kutsal topraklarda harp olmasın diye oraya kimseyi yanaştırmadı. Afrika'da emniyeti bu yüzden sağladık. Bağdat'ta kanımızı bu sebeple döktük. Osmanlı bu topraklara hakim olduğu vakitten beri harp olmadı. Bunu bilirler. Lakin yine de denerler. Hindistan'daki kardeşlerimize haber salın paşa. Madem İngilizler bu işin ciddiyetini anlamıyor, onlara haddini bildireceğiz. Ne emredersiniz hünkârım? Halifelerinin onlara emridir. Diğer şehirlerde de greve gitsinler. Payitahtta işlerimiz neden karıştı merak ediyorum. Var mı bir izahınız? Mesajlaşmalarımızı çözmüş olmalılar. Tüm Afyon'u elimizden aldılar. Anlamıyorum. Gemiye neden, ne gerekçeyle el koyarlar? Anlat ve şaşırt. Sanırım bilmiyorsunuz. Gemideki Afyon, eroin yapımında kullanılıyordu. Parvus'a çalışmama şaşırmadınız. Ama Parvus her zaman sürprizlerle dolu bir adamdır. Biz ilaç şirketlerinde hastalara şifa olsun diye afyon getirtirken siz onları eroin, morfin yapımında mı kullanıyordunuz? Daha çok para var. Babam bir beyefendiydi. Ve beni de bir lady olarak yetiştirdi. Öğrettiği şeyse asla yabancıların yanında sinirlenmemem gerektiğiydi. Neyse ki babamın öğretilerine hala inanıyorum. O halde sizi daha fazla sinirlendirmeden bütün işleri Parvus'a ve bana bırakmanızı teklif ediyorum hanımefendi. Parvus'un fikirlerinde yeni olan her şey yanlış. Doğru olan her şeyse eski. Ben bu topraklara insanlara ölüm sunmak için değil, masum insanları medeni bir dünyada yaşatmaya geldim. Her şey Parvus'undur. Acı veren bir hesabın içinde olmayacağım. Malımızı çalan bu Fehim Paşa'yı nasıl buluruz? Hakkında bildiğim Şıkmanol namında mal verdiğimiz bir adamın kumarhanesine gitti. Hayatını kumar masasında kaybedecek bir adam için üzülmeyeceğim. Haber vereyim. Sultanım, Efsun Hanım geldiler. Gelsin. Sizi bekliyorlar. Sultanım. Buyurun. Efsun Hanım, ben size Sabahattin'in kardeşinizle evlenme niyeti olduğunu söylemedim mi? Söylediniz sultan.
Pakize de dün Sabahattin'in evlilik teklifini kabul etmiş. Bu nasıl bir pervasızlıktır? Siz bana kardeşiniz adına evet dediniz. Tam şehzademizin düğünü olacak derken... ben duyuyorum ki kardeşiniz de bir başkasına evet demiş. Haklısınız. Ben de vaziyeti duyunca sizin gibi müteessir oldum. Vaziyeti size izah edecektim. Böyle bir vaziyeti nasıl izah edecektiniz ki? Biz de sizi ailemize yaraşır, izzetli, iffetli kızlar bildik. Yazıklar olsun. Sultanım, vaziyetin ne kadar elim olduğunun farkındayım. Lakin ne kız kardeşim ne de ben bu sözleri hak etmiyoruz. Bidar Sultan'la konuşurken oğlunuz Pakize'ye evlenme teklif etmiş. İkimiz de birbirimizden habersiz teklifleri kabul etmişiz. Madem Seniha Sultan size niyetini söylemiş, kardeşinizin de gönlü Sabahattin'e düşmüş. O zaman siz niye bana evet dediniz? Pakize'nin Şehzade Abdülkadir'le izdivaca müspet bakacağını düşündüm. Bu yüzden size evet dedim. Pakize'nin bir suçu yok. İkinizden de bu tatsız hadise için özür dilerim. Düşünmeden karar verdim. Benim hatam. Aksine her şerde bir hayır vardır. Oğlum neredeyse mutsuz ve yanlış bir evlilik yapacaktı. Neyse ki hadise yeni daha duyulmadı. Sizden ricam bundan sonra da duyulmaması. Bence de Sabahattin ve Abdülkadir'in aynı kıza talip olduğunun duyulması hiç iyi olmaz. Siz gönlünüzü ferah tutun. Hiç kimse duymayacak. Siz de Sabahattin'e tembihleyin lütfen. Merak etmeyin. Pakize'nin adını bir daha ağzına almaması için elimden geleni yapacağım. Lakin sultanım, oğlunuzun teklifine Pakize evet demiş. İzdivaçlarını... O izdivaç asla olmayacak Efsun Hanım. Daha şimdiden aramızda böyle tatsız bir hadise yaşandı. Benim size olan itimadım bir kez sarsıldı. O yüzden oğlumla kardeşinizin izdivacını artık uygun bulmuyorum. Üzgün. Nasıl benden habersiz böyle bir iş yaparsınız? Suriye meselesini nasıl deşersiniz? Gertrud Bell'in kendi planıymış. Sefaretinde yeni haberi oldu. Çık dışarı. Mühim bir haber var. Söyle. Hindistan'daki grev başka şehre daha sıçramış efendim. Abdülhamit ciddi bir hamle yapıyor. Abdülhamid'in hilafet gücünü sınayamayacak kadar Müslüman halka sahipsiniz. Nasıl böyle bir hata yapıyorsunuz? Ne yapmamı istersiniz? Hiçbir şey yapmayacaksınız. Abdülhamid'e gideceğim. Suriye'deki ilanları toplatacağımızı söyleyeceğim. Umarım karşılığında Hindistan'daki grevi bitirir. Yazmış olduğum makale Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesinde neşredildi. İyi yapmışsınız paşam. Lakin neden yazdınız? Ortalık kaynıyor. Herkes hem hilafet makamına hem de halifemize ağır saldırılarda bulunuyorlar. Ben de eli kalem tutan biri olarak olanca kuvvetimle ve tabii ki fikri manada kalemimin de gücüyle bu tip insanlara karşı harp ilan ettim. Allah kaleminize kuvvet versin paşam. Gördüğünüz gibi burada epey gazete var. Bu gazeteleri paşalarımıza da versek. Belki bizim açmış olduğumuz bu cephede ardımız sıra gelmek isteyenler olabilir. Tabii. Ben katiplere veririm, onlar da dağıtırlar. Tahsin Paşam, hünkârımızı da unutmayız değil mi? Kendilerine ben de verebilirim tabii ama bu pek yakışık almaz. Hani ben böyle kendimi övüyormuşum falan gibi olur. Siz verirsiniz değil mi? Muhakkak. Veririm tabii. Merak buyurmayınız. Sağ olun.
Demek burası kız mektebi. İstanbul Kız İdadisi. Payitahtta kız mektebi olduğunu bilmiyordum doğrusu. Avrupa bizim meziyetlerimizi bilmeyi istemez pek. Hünkârımızın emriyle 2 sene evvel açıldı mektebimiz. Geçen sene 20 kızımız vardı, bu sene 50. Önümüzdeki yıl inşallah 100 kızımız tahsil görecek okulumuzda. Hünkârımız bilhassa kız çocuklarının eğitimi mevzusuna çok önem veriyor. Basiret sahibi bir hünkârınız var. Avrupa'daki bazı yerlerde bile hala kız çocuklarının okutulması mesele oluyor. Talebelerinizle görüşebilir miyim? Elbette. Buyurun. Oturun. Misafirimiz Avrupa'dan gelen bir arkeolog kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğrusu payitahtta bir kız mektebiyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Şaşırdım. Fakat sizin adınıza o kadar sevindim ki. Biz de her gün padişahımız için dua ediyoruz. İleride ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben tıbbiye gideceğim. Hekim olmak istiyorum. Ben muallim olacağım. Ben de kitap yazmak istiyorum. İnşallah hepiniz emellerinize muvaffak olursunuz kızlarım. Sağ olun sultanım. Bu mekteplerden Orta Doğu ve Anadolu'da yok değil mi? Osmanlı'nın görünen yüzü İstanbul'da açılmışlardır diye düşünüyorum. Olur mu hiç? Her yerde bu mekteplerden mevcut. Trabzon'da, Sivas'ta, Halep'te, Beyrut'ta. Sadece Anadolu'da 21 tane kız rüştiyemiz var. Geleceğinizi söylediklerinde sizinle oyunumuzu yeniden kuralım dedim. Benim şahım neden tahtanın dışında? Onu siz koyacaksınız. Bir vezir olarak hala aynı şahın mı vezirisiniz? Sizin haberiniz olmadan yapılan tertiplerden sonra fikrinizi değiştirebileceğinizi düşündüm. Bundan emindim. Yani bizim şahımızdan vazgeçmeyeceğimizden emindiniz. Neden? Çünkü bilirim ki siz İngiliz kraliçesinin, Rus çarının, Papa'nın veziri değilsiniz. Ya kimin? Şeytanın. Şeytanın uşağı olanların ruhunda uşaklık yuva yapmıştır. Zincirlerinden kolay kurtulamazlar. Birilerini zincire vurduğumuz ve kendimize uşak yaptığımız doğrudur. Neden geldiniz? İngilizlerin Suriye işine karışarak hata yaptığını söylemeye. Demek Hindistan meselesinden bu kadar ürktüler. Öyle bir hamle yaptınız ki Lordlar Kamerası'nda sadece bu konuşuluyor. Hepsi çıldırmış durumda. O halde yapılması gerekenleri biliyorlardır. Hilafetin gücünün tükendiğini düşünenler bu fikirlerinden vazgeçmişlerdir.
Hepsi ahmak. Sizi hala tanıyamadılar. Onlardan daha zeki olduğunuzu söyleyebilirim. Umarım beni yanıltmazsınız. Yanıltmayacağım. Suriye meselesinden İngilizler şimdilik ellerini çekiyorlar. Biliyoruz ki bunu yapanlar sadece Hristiyan Araplar. İngilizler onların hamiliğini yapmaktan vazgeçsinler. Emin olun, elimden geleni yapacağım. Siz de Hindistan'da hayatın akışına dönmesi için emir buyursanız. Gel. Hünkârım. Ne var paşa? Payitahtta bu ilanlar dağıtılıyor. Madem sokakta dağıtılıyor, Parvus Efendi'nin haberinin olmasında bir mahsur yok. Nedir? Hünkârım, Fellah Azuri namında biri Seyit olduğunu iddia ediyor. Osmanlı'nın hilafeti alırken seçim yapılmadığını, Osmanlı'nın zorla aldığını, bu sebeple de halifenin geçerli olmadığı yazılıyor. Ne benim ne de İngilizlerin meselesi bu iş. Adam Hristiyan Arap değil. Müslüman. Yani bir nevi sizin iç meseleniz. Bu Fellah Azuri ismini daha evvel duydunuz mu? Az önce Tahsin Paşa'dan duydum. Benim mesuliyetim Suriye'deki Hristiyan Arapları durdurmak. Siz de Hindistan'daki hayatı normale döndürürseniz anlaşmamız tamam olur. Peki. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Aynısından Parvus'a da yap Esma. İngiltere yaptıklarıyla çalkalanıyor. Abdülhamit Hindistan'da hayatını durdurdu. Araya girmeseydin bütün Hindistan'a yayılacaktı. İngilizler Hindistan'ı bir gün sömürmeseler ne kaybedeceklerini biliyor musun? Esma, Hindistan'dan getirdiğim kahveden yap. Suriye'deki her şeyi iptal ediyorum. İlanları asanlar kendi elleriyle toplayacaklar. Senin gücün benim planımı bozmaya yetmez Parvus. Ben Abdülhamid'e karşı açık düşmanlık ediyorum çöl tilkisi. Seni kendi ellerimle Abdülhamid'in önüne atarım. Kimin gücü yetiyorsa gelsin alsın. Azuri kim? Peygamber soyundan gelen Lübnanlı bir Müslüman. Arapların hakkı olan hilafetini ilan edecek. Parvus, rahat diyebilirsin. Abdülhamit'in Araplar üstündeki gücünü kıracağız. Ve ben istediğim medeni dünyayı kurmayı Orta Doğu'dan başlatacağım. Gerçekte kim bu adam? Aslen bir Hristiyan Arap. Ama İslam konusunda çok bilgili. Kendi müritleri var. Müritlerine İslam'dan ve iyilikten bahsediyor sadece. Ama tabii benim için çalışıyor. İyi kurduğum bir planı mahvedecektin. Artık bu planı beraber yürüteceğiz. Suriye'deki eylemler devam mı edecek? Hayır. Bir süre duracak. Azuri halifeliğini ilan ettiğinde yeniden başlayacak. Hintli Müslümanları da yeni halifeye biat etmeye çağıracağız. Parvus her zaman sürprizlerle dolu bir adamdır. Hey, Buyurun. siz bu kütüphanedeki memursunuz değil mi? Evet.
Bu sokakların çok emniyetli olduğunu söylerler. Öyledir. Burada kimse kimseye ilişmez. Bir derdiniz mi var? Var. Yardımcı olayım. Hoş geldin Luca Tesso. Yaran hala taze. Kim yaptı bunu? Fehim Paşa diye biri. Senin mallarını sattığımız için. Merak etme. Hala şıksın bayım. Fehim Paşa'dan da bunun intikamını alacağız. Nasıl isterim. Lakin Fehim Paşa payitahttaki en sert kayadır. Toslarsan toz olursun. Kelimelerden korkmam bayım. Fehim Paşa bizim peşimize düşmenin cezasını ödeyecek. Ama önce ona bir teklifimiz olacak. Nasıl bir teklif? Afyon gemisine o el koymuş. Afyonumuzu ondan alacağız. Gidip konuşacaksın. Fehim Paşa'ya böyle bir şeyle gidersem beni öldürür. Gitmezsen ben öldürürüm. Anlamıyorsun. Ondan Afyon'u isteyemem. İyi bir teklifle gelen bir adamı neden öldürsün ki? Hı? Nedir teklif? Afyon'u bize satacak. Fehim Paşa'nın paraya ihtiyacı olsaydı belki satardı. Ama onun parayla bir derdi yok. Öyleyse bir derdi olacak. Ne iş yapar bu Fehim Paşa? Birçok işi var. Ama asıl işi ticaret. Zeytinyağı satıyor. Sofrayı hazırladım abla. Yemek yemeyecek misin? İstemiyorum. Sen de aç kalmaya alışsan iyi olur. Yakında satacak hiçbir şeyimiz kalmayacak. Pazardan çöp bile alamayacaksın. Biliyorum. Seni çok üzdüm. Lakin şu anda sarayda Şehzade ile düğününüzü konuşuyor olacaktık. Ama onun yerine bu dökük evde oturuyoruz. Bu ev gibi çürüyüp gidiyoruz biz de. Ben düşündüm ki eğer Sabahattin'le evlenirsem Kafkaslara geri dönebilirim. Ailemizin yanına. Sabahattin de Abdülkadir de yok artık. Hayallerine veda et. Tesadüfe bakın ki senin Pakize ile konuştuğun vakit ablası da Bidar kadınla konuşuyormuş. Bu Abdülkadir çocukken de böyleydi biliyor musun Seniha? Hep Sebahattin'in elindekileri kapmaya çalışırdı. Öyle. Allah'tan vaziyeti erken fark ettik. Yoksa büyük bir rezalet kopacaktı. Ne olacak şimdi? Hiç Sabahattin, hiçbir şey olmayacak. Validem, ben Pakize'ye evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Bu Efsun Hanım Bidar kadına evet demeden önceydi. Onunla evlenmen artık münasip değil oğlum. Ben Pakize ile konuşmadan niyetimden vazgeçmeyeceğim. Daha ne konuşacaksın evladım? Vaziyet ortada. Hem Bidar kadın oğlunu evlendirmek istemiyorsa ben hiç istemiyorum. Sabahattin! Artık bu kızla evlenmen münasip değil Abdülkadir. Sabahattin de aynı zamanda kendisine izdivaç teklifinde bulunmuş. Seniha Sultan da ben de bu durumdan çok rahatsız olduk ve her ikimiz de artık Pakize'yi istemiyoruz. Sabahattin asla vazgeçmeyecektir Pakize'den. Kendileri bilirler. Seninse zaten gönlün yoktu. Aksine artık o kızla evlenmeyi daha fazla istiyorum. İstiyor musun? Lakin Sabahattin... Sabahattin'in duyguları beni alakadar etmiyor.
Pakize ile evleneceğim. Ne istemiştiniz? Kapının açılmasını. Sizinle bir işimiz yok. Şimdi derhal bu depoyu terk edin. Dışarıya çıktığınız anda canınızdan emin olabilirsiniz. Son kez söylüyorum. Zeytinyağı için canınızdan olmayın. Fehim Paşa'ya öldürüleceğinizi söylersiniz, burayı terk etmenizin izahı olur. Koşun, koşun! Ama dışarı çıkamadınız. Yakın! Yakın burayı! Afyon'u nasıl imha edeceğinizi anladınız mı? Şehrin dışında yakacağız paşam. Ve oradan hemen uzaklaşacaksınız. Yoksa kafa... Paşam. Fredo? Yağ deposunda yangın çıkmış. Adamlarımızı vurmuşlar. Ben size dedim! Tedbir alın dedim! Tek tek söylemedim mi? Söyledim! Ölümün sesini duyuyorum dedim! Kim bunlar? Kim bunlar ki benim adamlarımı öldürürler? Eğer ben de Fehim Paşa'ysam akşama kalmadan selasını okuturum! Evet Fredo'cuğum. Sakinim. Paşam, önce yağ deposunu basmışlar. Ardından kapıcıyı vurmuşlar. Ve sonra bütün depoyu ateşe vermişler. Zarar büyük. Kızıl. Ben sana Afyon'u yak dedim ya. Onu unut. Niçin paşam? Bu yangının Afyon meselesiyle bir ilgisi var. Daha kimin yaptığını bilmiyoruz paşam. Öğreneceğiz Kızıl. Öğreneceğiz. Nasıl paşam? Bize bu Afyon meselesiyle ilgili ilk kim gelirse... depomuzu yakanın sahibine de götürecek. Hünkârım, Suriye ve Lübnan'da neşredilen gazeteler. Bunlar da payidattakiler. Hünkârım, Fellah Azuri'nin ne büyük bir alim olduğundan bahsediyorlar. Arap milletinin de temsilcisi olabilirmiş. Peygamber Efendimizin soyundan geldiği de övülüyor hünkârım. Galip Efendi'ye bir pusulayla sorduk, o da tetkik etti. Bu adamın Peygamber Efendimizin soyundan gelemeyeceğini söylüyor. Alametleri yokmuş. Hünkârım, nasıl bileceğiz ki? Ya gerçekten Peygamber Efendimizin soyundan geliyorsa? Bir iş edip huzursuzluk vermeyelim. Osmanlı Peygamber Efendimizin soyundan gelenlere her vakit ihtimam gösterdi. Bunun için de Nakibül Eşraf kurdu. Seyit ve şerifleri dünyevi sıkıntılardan korumak için. Yoksul düşenlerine yardım etmek
aralarında niza olduğu vakit çözüm bulmak için. Onların çocuklarını bir Seyit ve Şerif'in hasletleriyle yetiştirmek için. Ve dahi Peygamber Efendimizin soyundan gelen her kişi kayıt altındadır. Nakibül Eşraf defterlerinde bu kayıtlar mevcuttur. İstetelim. Fellah Hazuri eğer Seyid ise orada kaydı olacaktır. Emredersiniz hünkârım. Abdülhamid'in halifeliğini elinden alacağız. Nakib-ül Eşraf tutuyor şecereleri. Girebilirsiniz. Hünkârımızın hilafet mührü her kapıyı açar. Ben tutulan defterleri gördüm. Aradım, taradım. Senin ismini buldum. Fellah Hazuri. Fellah Hazuri. Kendi ellerimle ismini oraya koydum. Peygamber soyundan gelenlerin hakkı olan halifeliği sen ilan edeceksin. Artık Seyit'sin. Kureyş soyundansın. Nasıl başardın bunu? İngiliz hariciyesi seni yıllardır yetiştiriyor. Hem şeyhlik hem papazlık yaptırıyor. Hala bunu mu merak ediyoruz? Yalnız Seyitlerin şeceresi çok özenli tutuluyor. Her an Seyit olmadığım ortaya çıkabilir. Böyle bir şey asla olmayacak. Sadece sana emredileni yap lütfen. Artık sen de bir Kureyşlisin. Peygamber soyundan gelenlerin hakkı olan halifeliği sen ilan edeceksin.